Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Ağaçları kireçle boyamak Anadolu'da eski bir alışkanlık olarak karşımıza çıkarken aslında dünyada bunun örneklerini bulmak mümkündür. Bu işlemi yaparken neden yapıyoruz sorusunu kendimize sormalı ve gerçekten ihtiyaç duyulduğuna inanıyorsak o zaman yapılması gereken, yoksa büyük sıkıntıları beraberinde getirecek bir uygulamadır. Öncelikle her ağaç kireç veya su bazlı boyalarla boyanmaz. Karınca çıkmasın, zararlar uzak dursun derseniz pratikte bir faydası yok. Ancak güneş yanıklarından korurum derseniz bir nebze olsun faydası olacağı kanısının yanında aksine güneş yanıkları oluştuğuna, hatta bazı ağaçların yaprakların büzüştüğünün görüldüğü uygulamalar da vardır. Unutulmaması gereken, bu uygulama her ağaç için aynı etkiyi vermeyecektir. Bu işlem yüzünden boğulan ağaçlar da söz konusudur. Burada unutmamanız gereken tek nokta, ağacın üzerinde kurulacak biyolojik dengeyi kireç sürerek ortadan kaldırmanız, sizin istediğiniz doğrultuda bir sistemin kurulmasını istemenizdir. Bunun sıkıntılarını yaşayacağınız durumlarda olacaktır. Kireç, ağacın gözeneklerini kapadığı göz önünde bulundurulursa, zararların yuvalanmasını bazı durumlarda engeller. Ama avcı böceklerde bu durumdan hoşnut olmayacaktır. Avcı böcekler genelde avlanma sırasında tuzak kurarlar. Bu nedenle ağacın dokuları arasında görünmemeyi tercih eder. Ama siz ağacın bu bölgesini beyaza boyarsanız bu ağaçta tuzak kurmayı tercih etmeyecektir. Bu şekilde de avlayacağı bize göre zararlı böcekleri başka yerde ararken zararlılar da meydanı boş bulacaktır. Kiraz dip kurduğu için etkili bir yöntem olduğuna dair çalışmalar söz konusudur. Ancak bu da tartışılabilir bir durumdur. Her ağaç kireçle boyanmaz demiştik. Ağacın kendine göre kurduğu sistemi bu işlemle bertaraf edeceğiniz durumlarda söz konusudur. Bir örnek vermek gerekirse, badem ağaçları süne zararlısına karşı çok etkili bir simbiyotik ilişki kurmuştur. Ağacın gövdesinden salgılanan nektarin kokusu süneleri çeker ve ağacın kabukları arasında yuvalanırlar. Bu kabukların arasında da bulunan mikroorganizmalar sünelere saldırarak bunları yer. Bu organizmalar da badem ağacının başka düşmanlarına karşı koruma kalkanı oluşturur. Şimdi bu badem ağacını kireçle kapladığınızı düşünün. Doğanın dengesine resmen parmak soktunuz demektir. Kirecin ağacın gözeneklerini kapatarak hava sirkülasyonunu engellediği, bu şekilde gövdeyi zayıflatıcı bir özelliği olacağını da unutmamak gerekir. Peki bu kadar yaygın yapılan bu uygulamanın gerçekten faydalı olduğu yönleri var mı? Ağaçların boyanmasının asıl amacı dengesiz hava şartlarında, yani artan sıcaklıklar ve bunu takip eden gece soğuklarında güneş ışıkları kirecin beyaz dokusundan sekerek ağacı ısıtmaması, bu şekilde de köklerdeki öz suyun gövdeye doğru çıkarak gece ani soğuk şartlarında donarak ağaca zarar vermemesi temelinde yapılan bir uygulamadır. Ancak hava sıcaklıkları bu tür dalgalanmaları yaşamayan bölgelerde bir faydası yoktur. Baharın başlangıcında hava soğuktur. Ancak güneş vurduğu noktalar bir nebze ısınır. Ağacın öncelikle doğu ve sonrasında güney tarafından başlayacak ısıtma diğer tarafa geçince kuzey rüzgarlarında etkisiyle birlikte bu sıcaklık etkisi azalacaktır. Bu dengesizliğe de neden olabilir. Bu anlamda boyama fayda sağlıyor denilebilirken doğu tarafına koyacağınız herhangi bir tahtada aynı işlevi görecektir. Bu bilgiler ışığında eğer ağaçları boyamaya ihtiyacımız var ise 12 litre suya yaklaşık 1,5 kilogram tuz eritildikten sonra 4,5 kilogram kireç eritilerek ağaçları boyamak gerekir. Lateks boyalarla da boyamak mümkünken
dış cephe lateks boyaları değil de iç cephe lateks boyaları kullanmak gerekir. Çünkü dış cephe lateks boyalar ağacın mikrobiyal bileşenlerine zarar verebilir. Bu lateks boyaları da çok da kullanmamak gerekir diye düşünüyorum. Her halükarda ağacın kendi bünyesinde kuracağı dengeyi bozacaktır. Bu arada 2 yaşından küçük ağaçları kesinlikle boyamayın. Ağacın antibakteriyel koruma kalkanı bu yaşına kadar tam olarak gelişmemiştir. Tamam, boyamayalım ama başka tür bir uygulama yapma şansımız var mı diye soracak olursak. Sonbaharın geç aylarında ağaçlar için özel sargı maddeleri var. Hatta kraft kağıtla bile bantlanabilir. İlkbaharda bu bantlar çıkarılarak ağaç kendi işlevi yapması sağlanabilir. Bu şekilde de ağacı erken ilkbaharda güneşin istenmeyen etkilerinden korumuş oluruz. Benim tavsiyem ağaçları özgür bırakın. Ayrıca susuzluk çeken veya kurak iklim yaşayan ağaçlar güneş yanıklarına karşı çok daha hassastır. Bu nedenle kök çevresinde iyi sulama, bununla birlikte de nem dengesini koruyabilmek için malçlama yapmak gerekir. Bu arada ağaçlarınıza düzenli budama yapmak ve doğru budama yapmak onları güneş yanıklarından koruyabilecek çok iyi bir önlemdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.